Herkese mutlu, sağlıklı günler dileriz. Bugün Peterburg'da 3. günümüz. Şu anda New Holland adasına gelmiş bulunmaktayız. İlk durağımız burası. Bu ada 18. yüzyılda yapılıyor. Yapay bir ada. Denizcilik maksadıyla yapılıyor. Deniz işlerinde hani böyle gemileri falan görmek için. Arkamda da şu şekilde göstereyim size. Abi çok geç. Çok geç abi. Islak çıktık ya. Şu payı kapıyoruz tabii. Şurada demirden gemi var. Nerede lan bu? Sakin ol. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Şurada demirden şu şekilde gemi var. Sonrasında burası o gemicilik işini bırakıp normal bir adaya çevriliyor. Etkinlik alanları falan var burada. Şu an işte tam karşımızda buz pateni var. Kafeler var. Yerli halkın gezebileceği çok güzel aktivitelerin olduğu yerler yapmışlar. Bugün ilk durağımız burası. Burada ufak bir kahvaltı yapacağız. Kafelerine bakacağız. Sırayla geziyoruz. Bakalım siz de göreceksiniz. Evet. Şimdi gezmeye bugün ilk durağımızda herkese merhaba diyerek başlayalım. Şu an buz pisti kapalı. Saat bakayım kaç? 1'e geliyor. Saat tam 1'de açacaklarmış. Şu an temizlemesi yapılıyor. Şu arka taraflarda da kafeler falan var. Güzel bir ada yapmışlar. İnsanların böyle zaman geçirebilmesi için. Etraftaki nehirler donmuş. Şu arkada da hemen nehir var. Şimdi ufak bir alana girdik. Bu alanda da el işi malzemeler satılıyor. Bu şekilde de işte yılbaşını kutlamaya hazırlanıyor buradaki insanlar. Hemen şu arkamızdaki yere daha yeni girdik. Böyle yılbaşı için hediyelik eşyalar falan satıyorlar. Bu tarzda böyle küçük küçük evler var. Onların içinde işte satışlar var, kafeler var. Bir de şöyle bir güzelliği var. Bu ada tam böyle üçgen gibi. Yukarıdan kuşbaşı baktığınız zaman tam böyle üçgen tarzında. Şimdi böyle zigzag çizerek hani tam böyle üçgen şeklinde gideceğiz. Sonunda buz pateninin oraya tekrardan ortasına gideceğiz. Belki buz pateni yapan insanlar görürüz. Onları izleriz yalandan. Çünkü burada Bali buz pateni falan bayağı ünlüymüş. Bu bölümde de yılbaşı ağacı satıyorlar. Orada hatta paketlemesini falan yapıyorlar. Hani yılbaşı için hediyelik eşyaların çoğunu buradan temin ediyorlar gibisinden anlıyoruz biz. Şuradan girdiğiniz zaman da şöyle küçük bir alana çıkıyorsunuz. Burada böyle stand tarzı yerler var. Eşya satıyorlar, kahve satıyorlar. Şu şekilde de yılbaşı ağacı var. Gayet güzel yerler yapmışlar. Akşam burası tabii daha cıvıl cıvıl olur. Biz günümüzü maalesef öğlen başlattık. Şöyle göstereyim. Yemek yerleri de var. Fiyatları da zaten şu şekilde gözüküyor. Kankamın canı churro çekmiş. Şimdi churro yiyeceğiz. Ya bir şeyler yiyelim diyoruz. Bir şeyler söyle. Karnım aç, karnım. Açım anne. Çok açım. Fiyatlar da bu şekilde burada. Fiyatları da gördüğünüz gibi. Ben şuradan muhallebeliği aldım. Şu. Tadına da bakınca tekrardan söyleriz size. Kokonat bir şey kreması. Vegan kokonatlı aldı. Şöyle içini göstereyim. Tadı nasıl kanka? Felaket değil mi? Çok iyi. Ben de vanilyalı aldım. Onu yiyeceğim. Tadı çok güzel. Halka tatlısı öyle gibi değil ama. Kahvaltı için önden dedik bir tatlı bir şey yedim enerji olsun diye. Ondan bunu yedik. Hemen yine bir kahvaltı yapmamız lazım. Nehri göstermek için şöyle dışarıya çıktık. Kenan şimdi atlıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burası donmuş. Bu nehrin etrafında kurulmuş yapay bir ada. Adanın etrafında inşaat devam ediyor, çalışmalar. Yani çalışması tam olarak bilmiyoruz ama Türk usulü biraz dedik izleyelim. Ondan dolayı burada bir durduk izledik. İş makinelerini izlemek kimine göre hobi, kimine göre de milli spor. Tekrardan içeriye doğru. Burası daha yeni kapalıydı. Şimdi açmışlar. Bayağı da kişi demek ki bunu bekliyormuş. Daha yeni kapının orada sıra vardı da bu kadar kişi olduğunu düşünmüyorduk. Bunlar herhalde ataspor. Herkes maşallah küçüğünden büyüğüne iyi yapıyor ya. Ama çok güzel gözüküyor. Harbiden bayağı habire düştü. Eyvah. Oğlum çok iyiler ya. Baksana yaşlısı, genci, menci, kanka bir sürü insan var içeride. Bir de burada şöyle bir sıkıntı var. Biri düşünce diğerleri de onu çarpıyor, maalesef düşüyor. Şurada bir can çekeceğin çocuk var, onu çekeceğim ya. Onu öğretmeye çalışıyorlar. Baksana ayaklarına bak. Oğlum çok tatlılar ya. Ayaklarına bak, küçücük anısını satayım. Bayağı eğlenceli duruyor. Tabii biz korktuk. Şundan dolayı korktuk.
İşte kolumuz molumuz kırılsa burada sıkıntı bize. Ondan dolayı uzaktan izlemeyi tercih ediyoruz. O çocuk düşe kalka öğreniyor ya. Çok tatlılar ya. Buradaki küçük evlerin içinde hediyelik eşyalar var. İşte birkaç tane de böyle stand tarzı yer var. Yemek falan yiyebileceğiniz. Daha doğrusu tatlı falan yiyebileceğiniz. Şimdi biz şöyle bir şey düşündük. Kendimize dedik hani adam akıllı bir yere gidelim, ısınalım, oturarak yiyelim. Ya burası da böyleydi ama ben şimdi mesela bu Rusya'da 3. günüm, Peterboroug'da 3. günüm. Abi bu insanların geni nereden geliyor? Bize niye bulaştırmamışlar? Onu çok merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun hacı? Neredesin? Bulabildin mi? Buldum. Vallahi ben bir şey diyeyim mi ya? Bunlara kıyak geçmiş. Pardon. Bayağı iyiler yani. Bunlar genlerini şöyle söyleyeyim. Abi insan bize bulaştırır ya. Hani harbiden biz beyaz ayaklı kendimize biz var ya esmer kaldık ya. Ben zenciymişim. Var ya, Siyahi pardon. Şimdi siyahi. Ya ama bize içimiz kötü değil kanka. Neden dediklerinizi biliyorum. Ben esmer dedim, sen dedin zenci. Sen dedin. ben hava attım ya. Ya harbiden hani bir şey söyleyeceğim, belki yorum yapmak istemiyorum ama hani abi bu insanların genleri sıkıntılı. Ben söyleyeyim. Bu kadar iyi bir şekilde bir insan hani ne bileyim böyle olamaz yani. Erkeğinden kızına ya yorum yapmak istemiyorum, buradan biz çıkıyoruz. Çocukların böyle yanakları böyle bir de kıpkırmızı. Küçük, soğuk ya. oğlum küçük çocuklar var ya, yavru kurt gibi ya hepsi. Renkli gözleri falan var. Hepsi renkli göz zaten çoğu. Bir de bembeyaz tenleri var. Abi al akşama kadar var, onların yanaklarına sık oyna ya. Bıkmazsın yani, o kadar tatlılar. İnsan, büyük insanlar da öyle. Erkeğe kadına falan maşallah nazar değmesin diyelim. Kişi zamanında atalarımız Arap topraklarının ineceğine biraz da yukarıya doğru çıksaymış, belki bunların genleri biraz şey yapardı. Bize de karışırdı yani. Neyse buradan şimdi çıkıyoruz. Güzel bir kahvaltı yapmak için güzel bir yer bulacağız. Hani dediğimiz gibi önceki videolarda da söyledik. Apartmanların altlarında bir sürü dükkan var. Rusların kullandığı Kiril alfabesini biz tam bilmiyoruz, anlamıyoruz. O yüzden resimlerine bakarak veya da dükkanların içine bakarak bir yerlere giriyoruz. Siz de o şekilde yaparsınız. Peterboroug'da gezmeye devam. Bir kahvaltı yapmadan önce ikinci durağımıza geldik. İkinci durağımız Saint Isaac Katedrali. Burası Peterboroug'un en büyük Ortodoks kilisesi olarak geçiyor. Hatta bazı şapellerde dini ayinler yapıldığı söyleniyor. Şu şekilde görkemli bir yapısı var. Şimdi buranın girişi arka tarafındaymış. Belki de biz arka tarafındayız, tam bilmiyorum. Girişine doğru gidiyoruz. Burası 19. yüzyılda yapılmış. Mimari olarak muazzam bir yer. Dediğim gibi bazı küçük şapellerin hala dini ayinler yapılıyor. Belki onlara denk gelebiliriz. Şimdi içeriye doğru yavaş yavaş giriyoruz. Katedralin içine girmek için 450 rubleye giriş bileti aldık. Üst kata da ekstradan görmek isterseniz 300 ruble de onun için vereceksiniz. Biz direkt giriş katını görmek istedik. İçini merak ettiğimizden dolayı. Şu şekilde bilet kesiyorlar. İçeriye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Peterboroug'un en büyük Ortodoks kilisesi. İçerisi bildiğin müze gibi ya. Bayağı görkemli, ihtişamlı duruyor. Yani çatısından yerine, kapısına kadar her yerinde ayrı bir detay var. Bakalım sağını solunu bir gezelim. Bayağı da iyi duruyor. Üst katı dedikleri yer neresi acaba? Onu anlamadım. Neyse gezmeye devam edelim. Bu bölümde Keşiş İshak Dalmat'ı gösteriyorlar. Bu şekilde de yan bölümleri var. Büyük ihtimalle de ileride ayin var. Ses geliyor. Ya dua ediyorlar. Ona bakacağız. Mesela bunlarda da etek giymek yasak. Yani kısa şekilde giymek. Başını falan örtüyorlar. O şekilde girebiliyorlar içeriye kadınlar. Ama onu aldılar. Normalde diğer yerlerde mesela bu şekilde olmuyordu. Uzun etek giydiriyorlardı. Kapıdaki işlemeler çok iyi ya. Bayağı iyi yani kapıdaki işlemeler. Burası mimari yapıdan gerçekten oldukça çok güzel ya. Yani zamanında çok güzel bir şekilde yapmışlar, bu şekilde devam ettirmişler. Peterborough harbiden tarih kokan bir yer. Benim çok fazlasıyla hoşuma gitti burası.
Bu tarz yerler yapılırken en çok neyi merak ediyorsun? Gaz yapılan yerler en çok neyi merak ediyorum? Ben şöyle görkemli Harcanan zamanı merak ediyorum. Harcanan zaman. Başka? Başka ne olabilir? Kaç kişi çalışıyor merak ediyorum. Çalışırken kaç kişi ölmüş olabilir? Ölmüş olabilir. Ne görkemine baksana. Yani yukarıya bunları böyle tek tek koymak, tek tek çizmek. Hani gerçekten buranın en büyük kilisesi diye mesela girdik biz buraya. Katedrali diye girdik buraya. İki de girmişiz. Muazzam bir yapısı var. İnsan şey yapıyor, etkileniyor. Mimariden dolayı etkileniyor. Güzel yani. Bu tarz şeyler güzel. En azından sahip çıkıyorlar. Bayağı benim hoşuma gitti fazlasıyla. Şimdi inşallah bir kahvaltı yapacağız. Yapamazsak da diğer durağımıza doğru geçeceğiz. Duraklar arasında geçerken işte dediğim gibi apartmanların... Akşama kahvaltı yaparız. Evet. Hani apartmanların böyle altına baka baka gidiyoruz. Şimdi size onu da göstereceğim hatta. Birazdan gösteririm. Apartmanların altlarında full yerler var. Şimdi de onlara bakıyoruz. Tek tek beğendiğimiz bir yer olursa giriyoruz. Bu katedral kilise de bu şekildeydi. Buranın en büyük Ortodoks kilisesi burasıydı. İçine girdik, gezdik. Şimdi diğer durağımıza doğru ve Allah'ın izniyle bir kahvaltı yapmaya doğru ilerliyoruz. Lisenin içinde. Evet. Lisenin içinde Allah'ın izniyle. Evet. Katedrali dışarıdan şu şekilde komple bir görmenizi istedim. Bazı yerlerinde yenileme ve hatta onarım çalışmaları devam ediyor. Genel olarak çok güzel. Büyük ihtimalle de şu sütunların böyle hepsinin tek tek bir anlamı vardır. Çünkü burada yapılan mimarilerin hepsinin bir anlamı oluyor elbette. Yani bunların sayısınca emin olun bir şeyler vardır. Ama benim tarih bilgim o kadar zayıf olduğu gibi bunları da bilmiyorum. Bildiklerim sadece işte yarım yamalak şeyler, onları size aktarmaya çalışıyoruz. Karşısında da şu şekilde bir park var. Yazın millet burada ne güzel oturur. Çok güzel yer ya. Şimdi bize burada bir manzaraya karşı fotoğraf çekileceğiz. Kilisenin manzarasına karşı. Sonra devam ki. Buranın üst katında biz şimdi daha yeni gördük. Şurada insanlar var. Şu sağ tarafa doğru, gerçi sondan hatırladım. Buranın yukarısına çıkıp manzaraya karşı bakabiliyordunuz. Üst kat deyince biz anlamadık. Havada soğuk olunca direkt cumburlop içeriye girdik. Siz geldiğiniz zaman ekstra 300 ruble verip Peterburg manzarasını karşınıza alabilirsiniz bu katedralin terasında. Katedrale bilet hemen yan tarafından alınıyor. Bir de şunu göstereceğim. Burada şu şekilde genel olarak atlarla tur yapabiliyorsunuz. Şehri turlatıyorlar size. Katedralin arka bahçesi de bu şekilde. Buraya da gelip buranın mesela açısı daha güzel. Buradan daha güzel fotoğraf falan çekilebilirsiniz. Şimdi bir tane güzel bir köprümüz var. Oraya gideceğiz. Orası geceleri açılıyormuş. Tabii açılışını beklemeyeceğiz. Ondan önce de 1. Petro anıtı var. Bir onu göreceğiz. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada 1. Petro'nun anıtını görüyoruz. Rusya Çarlarını yönetmiştir. Abisi 4. Ivan'la beraber yönettiler. Sonra kendisi tek başına Rusya İmparatorluğunu yönetti. Buraya da güzel bir şekilde anıtını koymuşlar. Hemen şu karşı tarafta da bizim kahvaltı yapacağımız yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Buraya gelmeden önce muhakkak kahvaltı yapacağınız yeri, gideceğiniz yerleri seçin. Özellikle kışın hava o kadar çok soğuk oluyor ki elleriniz donuyor. Öyle söyleyeyim size. Hani telefonu açıp yer bakamıyorsunuz. Biz gezeceğimiz yerleri rota halinde böyle tek tek zaten çizdik. Yani en başından söyledik. Açıklama kısmında bunu yazacağız. Siz de muhakkak bu şekilde gelin. Çünkü çoğu yeri Yandex haritalarda olsa bile bulamıyorsunuz bazen. Koordinatlarını falan girmek zorunda kalıyorsunuz. Buna dikkat edin. Muhakkak buraya gelmeden önce yerlerinizi ayarlayın. Yemek yiyeceğiniz yerleri falan. Ekstra bizim gibi başka şeyler yemek isteseniz de oraya doğru gidebilirsiniz. Kahvaltı yapacağımız yere sonunda geldik. Şu şekilde börek. Ondan sonra lor peynirli bir şeyler aldık. Kenan ne aldın sen? Üzümlü? Üzümlü değil Vişneli. Vişneli börek. Karnımar falan. Bakalım şimdi böyle karnımı doyuracağız. Akşam da güzel bir Rus yemeği yemeye gideceğiz. Kahvaltı yaptığımız yerde şöyle. İlerlerken de böyle bir yere denk geldik. İçini merak ettik. Dedik ki bir bakalım. Burası bildiğin AVM'nin en üst katı gibi. Full yemek yerleri var. Bayağı da güzel duruyor burası ya. Biz burayı nasıl görmedik? Binaların böyle işte değişik değişik binaların alt katına giriyorsunuz böyle. Abi ummadık şeyler çıkıyor. Bir sürü de yer var böyle. Bayağı da büyük, arkaya doğru da gidiyor. Şimdi bir bakalım adam akıllı bir şey bulursak kendimizce yiyeceğiz. Bizim girdiğimiz yer böyle Kore mutfağı var. Yanda Hint mutfağı var.
Burada da büyük ihtimal Çin mutfağı var. Ülkelerin böyle farklı farklı mutfakları olan bir yere gelmişiz. Şimdi güzel bir şeyler bulursak işte bakalım. Bu girdiğimiz yerde de Dağıstan mutfağına girmeye karar verdik. Dağıstan yemeklerinin yapıldığı bir yere oturduk. Şu şekilde arkamızda yemekleri yapıyorlar. Biz sığır etli helal kurt adında bir yemek varmış. Ondan yiyeceğiz 12'li. Yanında da limonata aldık. Etrafta bir sürü her ülke demeyeyim de çoğu ülkenin yemekleri bulunuyor burada. Geldiğiniz zaman buraya uğrayın. Buranın adresini ben bilmiyorum ama çıkınca bir konu bilgisi yapmaya çalışacağım. Gerekirse açıklamaya yazacağım bunu. Şimdi Dağıstan mutfağından bir şeyler deneyeceğiz. Zaten akşamda zaten Rus restoranına gideceğiz direkt. Şimdi gelmişken hepsini denemeye çalışıyoruz. Yemek gelince yine devam ederiz çekmeye. Abi bunlar benim halamların, babaannemin yaptığı sıkma. Bizim Karaman'da çok var bunlardan. Sen yedin mi hiç sıkma? Kıllan böreği. Benzerini yemişim. Ya yemişsin de tabii kardeşim. Herkesin Karaman'ın arkadaşı yok yani kanka. Kurslar şu şekilde 12'şer taneden geliyor. Yanında yoğurtla domates sosu vermişler. Şu şekilde bir içecek aldık. Kardeşim afiyet olsun. Şurada Japon mutfağı var. İleride de Japon mutfağı var. Ama Japon yok içinde. Ama neyse yemeye başlayalım. Bandır bakayım kanka. Bandıra Afiyet olsun. yediğini Şu an kapıyı açamıyorum. Çok rüzgar esiyor. Şu an o kadar mutluyum ki karnım doydu ilk defa da bakalım bir şekilde. Abi hamur işi olunca bir Karaman olarak karnımız doyuyor. Buraya gelin ya muhakkak. İçerisi var ya böyle nasıl diyeyim size, eski Sovyetler Rusyası'nın bütün ülkeleri burada neredeyse. Kazak, Tatar, Dağıstan. Ondan sonra Azerbaycan yemeği var mı tam bilmiyorum da. Yani çoğu Asya tarafındakilerin hepsi bu tarafta. Gayet de güzel bir mutfak yapmışlar. Sen beğendin mi? Ben beğendim. Geldiğimizden beri mantı yiyoruz. Bakalım ne olacak. Ya ben zaten kendi ülkemizde sürekli böyle meyvedir, sebzedir yediğimiz için yurt dışında kendimize izin veriyoruz. Biraz daha böyle şeylere kayıyoruz. Ama buranın yemekleri benim çok hoşuma gitti. Bir de içi dolu dolu geliyor. Sabah mesela bir tane börek yemiştik. Börek değil hani böyle kızartma tarzı bir şey yemiştik mesela öyle. İçine bir patates koymuşlar. Patates hani şöyle söyleyeyim size, yani şeyin tadını vermiyor bize, hamurun tadı gelmiyor. Diğer durağımıza giderken de Menshikov Sarayı'nı gördüm. Prens Alexander için 1710 yılında yapılıyor. Burası Peterburg'daki ilk taş yapı olarak da adlandırılıyor. Diğer durağımıza doğru gidiyoruz. Hani şurada şöyle bir güzelliği de var buranın. Yolda yürürken sağınıza solunuza bu şekilde saraylar çıkabiliyor. İçine giriliyor mu bir fikrim yok. Saat şu anda geç olduğu için kapısında herhangi bir şey yazmıyor. Gelmek hatta görmek isterseniz, tarihi merakınız varsa gelip görebilirsiniz. Bir de şehrin güzelliğine bakar mısınız ya? Bayağı iyi, bayağı. Bir de karnım çok, şu an var ya mutluyum. Karnım da doydu. Aşırı mutluyum şu anda. Şimdi diğer durağımıza doğru gidelim. Son durağımız olarak da Doğrutsovi Köprüsü'ndeyiz. Burası gece 2 kez açılıyor. Turistik bir aktivite olarak kabul ediyor. Müzik eşliğinde açılıyor. Şimdi arka kamerayı çevirip size daha net bir şekilde göstereceğim. Bu köprü Neva Nehri üzerinde yer alıyor. Tam ortası gemilerin geçmesi için gece yarısı 2 kere açılıyormuş. Burası Saray Meydanı ile Vasilyevski adasını birbirine bağlayan bir köprü. Manzarası da şu şekilde. Kafama geldi Kenan ya. Burnuma geliyordu. Salak mısın ya? İstediğin çok boşsun be. Niye kartop atıyorsun oğlum? Ben suya attım. Allah'ım kar bırakmadın, şuraya bak. Hepsini sömürdün resmen ha. Şimdi bir AVM bulabilirsek AVM'ye gideceğiz. Şimdi normal olarak gezimizi bitirdik. Nevski Center diye bir alışveriş merkezimiz var. Oraya gideceğiz. Oraya da otobüsle gideceğiz çünkü hava biraz soğudu. Alışveriş merkezinde biraz gezeceğiz. Neler var neler yok, bir fiyatlarına falan bakacağız. Bunları size aktaracağız. Şimdi gezimize alışveriş merkezinden devam edelim. Burası alışveriş merkeziymiş. Bizim kaldığımız yer hemen şu ileride. Burası burnumuzun dibindeydi. Biz burayı sonradan öğrendik alışveriş merkezi olduğunu. Abi dışı böyle alışveriş merkezi mi olur? Şuraya bak ya. Neyse içeriye girip bir bakalım. Umarım güzel bir şeyler buluruz. Alışveriş merkezinin içi bu şekilde. Biz şu anda kıyafet katındayız. Şimdi tek tek bir kıyafetlere bakalım. Burada marka bölüm ayrılıyor. Mesela burada Bugatti markası var. Ondan sonra şurada Boss'unki var. Burada Hugo'nunki var. Böyle marka ayrılıyor. Şu arkaya doğru da gidiyor. Oralara da bakacağız.
Bunlar biraz marka olduğu için 15.000 ruble montlar. Mesela şu kaç rubleymiş hemen bakalım. Neresinde yazıyor? Burada. 15.490 ruble diyor bu monta. Abi sırf marka için de bu kadar para da verilmez buna ya. Ulan bir sağa sola yine bir bakalım. Kaç paraymış kanka? 41.000 euro. 41.000 ruble. İlk kattan girmiştik. Sonra yani ya düşünün yani size ilk gösterdiğim yerden biz girdik. İlk kat, ikinci kat daha iyiydi. Şimdi orası mesela bu tarafa doğru çıktı. Alışveriş merkezinin bir kısmı da bu şekilde. Ya bunlar büyük ihtimal şeyden dolayı, ambargodan dolayı pahalı olabilir. Öbür türlü 15.000 ruble de bir monta verilmez diye düşünüyorum şahsen. Ya belki de dediğimiz gibi işte markadan dolayı, ambargodan dolayı pahalıdır diye düşünüyoruz ama şimdi başka yerlerine bakacağız. Burada da şansımız hep markalar var. Şimdi yalandan yine bir dolaşalım sağa sola, çıtırından şöyle bir ufaktan bir bakalım. Mesela şu normalde Starbucks kafe. Bu ambargodan dolayı kapanmış. Rus ünlü bir tane rapçi de gelmiş burayı almış. Mekanların hepsinin isminde Stars Cafe yapmış. İşletmeye devam ediyor bu şekilde. Konsepti ama hepsi aynı. Bu geldiğimiz yer GC şurası. Glory, hemen şöyle göstereyim size. Glory Jeans diye yazıyor. Burada mesela montlar normal. Bakın. Bu TL'ye çevirdiğiniz zaman en baba 2300 lira falan yapar. Koca montta mont. Bayağı da kalın. Orada marka alacağına gel bunu al. Daha iyi. Mesela şu şekilde gömlekler var. Bakın göstereyim size. 1200 ruble diyor. O da taç atasın 700 TL falandır yani. Çok güzel de şeyler var burada. Mesela bunların kalınlığı nasıl? Normal. Ne çok kalın ne çok ince. Fiyatına bak. 700 ruble. 400 TL bile değil yani. Bu da buranın markası. Kendi markalar olunca ucuz satıyorlar adamlar. Gayet iyi. Biz de öpene. Terliklerin fiyatlarına bak. Şaka gibi. Bizim anasından pazardaki fiyat bu. Alışveriş merkezini biraz turladık. Şöyle söyleyebilirim. Kendi ürünleri çok ucuz. Markalara bakacak olursanız da markalar da yine bizim oraya göre daha ucuz. Biz şimdi burada alışveriş yapmayacağız. Çünkü Moskova'ya giderken trene binerken belirli bir yük hakkımız var. Hani bavul hakkımız var yani kilo olarak. Onu aşmamamız gerekiyor. Ondan dolayı alışverişimizi Moskova'da tamamlayacağız. Buraya sadece öyle bir fiyatına bakmak için gelmiştik. Fiyatları da gayet normal. Size şimdi mekanları göstereceğim. Şöyle küçük yazılar var. Sonra içeriye giriyorsunuz. İşte camdan bakıyorsunuz. O şekilde buluyorsunuz. İleride mesela şöyle yemek yerinin işareti var mesela. O yemekçi. Oradan anlayabiliyorsunuz. Şöyle camdan bakıyorum mesela. İçeride biri yemek mi yiyor? Gir. Çeviride çünkü çok salak saçma şeyler yazıyor. Market içecek fiyatları da bu şekilde. Genel olarak mesela Moskova'da bir markete alışveriş merkezlerine falan gireceğiz. Orada göstereceğim. Yani şunların çoğu 50-60 liraya. Çok ucuz. Şurada mesela size bir bomba göstereyim. Efes. Ulan şu Efes bizim ülkede mesela kaç para, burada kaç para? Şurada aynı şekilde. Bunlar bir alışkanlığı yok. Dolabı kapatmıyorlar. Dolabı kapatsanız zaten. Zaten dışarı soğuk. Akşam yemeğini yemek için bir Retzel restoranına gidiyoruz. Buranın rezervasyonunu bir sabah yapmıştık. Burası Ermitaj Müzesi'nin biraz kuzeyinde kalıyor. O tarafa doğru ilerliyoruz şu anda. Restoranta gidince içerisi de göstereceğiz. Şu Yandex haritalardan da herhangi bir yerin adresini girince otobüs durağına geldiğiniz zaman mesela şu şekilde kontrol edin. Şu otobüsler hangileri var mesela yazıyor. Bazıları elektronik tabela oluyor. Geldiğiniz zaman böyle. Kankam da böyle sağa sola yumrukluyor. Otobüs, metro ağı çok kolay. Geldiğiniz zaman hiç kafanıza takmayın. Gayet basit. Akbilinizi çıkarın. Jeton mu artık neyse onu çıkarın. Direkt yolunuza devam edin. İçerisi bu şekilde. Menülerde bu şekilde fiyat aralıkları. Yerin altında kalıyor ama şu şekilde camları falan da var. Kankam buraya özgü bir çorba söyledi. Ben de bilmiyorum ya tamam. Garson dedi buraya özel bir çorba getirdi. O da getirdi işte. Şu da kremasıydı değil mi Kenan yanındaki? Hı hı. Yanında da ekmek verdiler. Nasıl tadı? Fena değil gibi. Fena değil mi? Ama böyle değişik yani. İyi bakalım, afiyet olsun kanka. Ye. Mekan da güzel. Şimdi diğer yemekleri bekliyoruz işte. Yemeklerimiz de geldi. Patates püresi var. Yanında danette var. Bu limonata kanka. Muzlu limon, kivi ve hepsi karışık. Asıl seninki ne? Benimki de limon. Asitli. Limonata. Ya bırak kanka ya. Kenan da şunu yiyor. Aynı yemekleri söyledik. Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun kardeşim. Yemek yediğimiz restoranın girişi burası. İsmi de Bretzel. Kankam yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Benim karnım doydu. Öyle mi? Yemeklerin tadı çok güzeldi. Bana böyle bir az gibi geldi ama benim doydum.
Gayet de güzeldi. Etin tadı da güzeldi. Patates püresi de çok güzeldi. Çorba nasıldı? Bilmiyorum, idare eder yani. Güzel miydi? Değişikti. Şimdi meydana gidiyoruz. Şu an Ermitaj Müzesi'nin yine önündeyiz. Videomuza burada başlamıştık. Burada bitirmek istedik. Petersburg'u biz çok beğendik. Çok güzeldi. Sokakları çok temizdi. İnsanları da hani biz şey görmedik, sıkıntı görmedik. Tek gördüğümüz sıkıntı şu oldu. Cumartesi günü akşamı 4-5 tane kaza gördük. O da herhalde sağlam çıkmıyorlar büyük ihtimal dışarıya. Bizim anladığımız kadarıyla. Çünkü peş peşe kaza oldu. Arabanın bir tanesi takla falan attı. Her neyse. Ya genel olarak güzel. Çoğu şey güzel. Dükkanları da güzel. Mimarisi bayağı iyi. Tarihi bayağı iyi. Yarın sabah güle güle diyoruz. Yarın sabah Moskova'ya gidiyoruz. Trenin biletimizi falan da hallettik. Buradan aldık. Ya dediğimiz gibi kartlar geçmiyor burada. Hani ona dikkat edin. Yol ulaşımında hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Sizin de yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Mimari açıdan, tarih açısından çok zengin bir yer. Buraya gelirseniz muhakkak gezin. Bizim gezmediğimiz yerleri de gezin. Bizim gezdiğimiz yerler size sadece ufak bir bilgi olsun. Bizi izleyen herkese de teşekkür ederiz. Petersburg'a gelen herkese de mutluluklar dileriz. Kendinize iyi bakın. Moskova'da görüşmek dileğiyle herkese iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Bye bye. Ciao ciao.